Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü Doğduğun Ev Kaderindir dizisi analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Aynı zamanda her bölümde olduğu gibi bu bölümde de birçok altyazı dili eklemiş bulunmaktayım. Videonun sağ alt kısmının altyazı seçeneğini ayarlayabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analiz bölümüne geçiyorum. Zeynep Mehdi'ye tekrardan dönecek mi? Zeynep niçin doktor hanımın yanına gidecek? Mehdi ölecek mi? Zeynep'in sonu nasıl olacak? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final bölümünde Zeynep ağır bir depresyon geçirecek. Zeynep'in içinde biriktirdiği tüm yaşadıkları sonunda patlak verecek. Zeynep iki ihtimale göre mutlaka aşık olduğu biri tarafından doktor hanımın yanına gidecek. Bu kişi ise birinci ihtimale göre Mehdi'dir. Mehdi, Zeynep'i tedavi için hastaneye götürecek. Bu süreçte Zeynep'in durumu çok ağırlaşmıştır. Mehdi de vefa borcundan dolayı Zeynep'e bu iyiliği yapacak. Çünkü Mehdi hapiste kaldığı zaman boyunca Zeynep ona destek oldu. Hatta Zeynep herkesin karşı çıkmasına rağmen Mehdi'nin yanında durdu. Mehdi de tüm bunları unutamayacak. Ve asla bu zor zamanda Zeynep'i yalnız bırakmayacak. Mehdi'nin tek amacı da Zeynep'in tekrardan iyileşmesini sağlamak olacak. Ama bu ihtimali de unutmayalım. Eğer Zeynep yeniden Mehdi'ye dönerse bu defa da Mehdi Zeynep'i terk etmek isteyecek. Zeynep de bu duruma dayanamayacak. Zeynep hayatı boyunca lüks bir hayat yaşadı. Dışarıdan bakan insanların gözleri bu hayattan kamaşmaktaydı. Ama Zeynep için bu hayatın hiçbir değeri yoktu. Tamamen mutluluktan yoksun olan bu hayat Zeynep'in ilgisini çekmemekteydi. Yıllarca Zeynep gerçekten sevilmek istemişti. Mehdi de Zeynep'i bu süreç boyunca sevmiş ve ona değer vermişti. Hatta Zeynep çocuklukta yaşadığı acılar nedeniyle hayatı boyunca yaralı bir şekilde yaşadı. Bu duygusal açlığı da kendisine acı vererek her defasında çıkardı. Bu yüzden Mehdi'nin Zeynep'e olan aşkı ona ilaç gibi gelmişti. Bu ihtimalde Mehdi, Zeynep'ten kurtulmak için onu doktora getirmiş olacak. Çünkü aradan geçen bunca zaman sonra Mehdi yeni bir insana aşık olur. Mehdi'nin aşık olacağı bu kişi aynen Mehdi gibi biridir. Bu kadın Mehdi'nin kadın versiyonudur. Yani bu kişi toplum tarafından dışlanan ve kabul görmeyen birisidir. Bu yüzden Mehdi'nin hayatına girmesiyle ona bağlanır. Mehdi ise bu kadınla birlikte olacak. Mehdi'nin bu kadına bağlanma nedeni ise kadının kendisine benzemesidir. Çünkü hatırlarsanız 15. bölümde Burhan mahalleye gelmişti ve mahalledeki herkese erzak yardımı yapmıştı. Tabi bu durum Mehdi'yi çok öfkelendirmişti. Mehdi de bunun üzerine Burhan ile kavga edecekti. Ama Zeynep'in araya girmesiyle Mehdi oradan ayrılmıştı. Sonradan Zeynep akşamleyin odalarında Mehdi'ye bu öfkenin nedenini sormuştu. Mehdi ise yıllardır kurduğum mahalledeki düzenin bozulmasını istemiyorum Zeynep demişti. Zeynep de bu mahalle senin üzerinden çıkaramadığın ceketindir diye belirtmişti. Çünkü Mehdi için önemli olan üstün görünmek bu şekilde sınıf atlamaktır. Zaten Zeynep ile olan birlikteliği de bunu göstermektedir. Mehdi sonraki bölümlerde tüm yaşadıklarını yeni tanıştığı bu kadında görecek ve onsuz yapamaz hale gelecek. Bunun için Mehdi Zeynep ile olan yollarını kesip ondan kurtulmaya çalışacak. Şimdiden şunu da belirtmekte fayda var. Aslında Mehdi Zeynep'ten kurtulmaya çalışsa da sonradan Zeynep'in değerini anlayacak. Hatta onu bu tehlikeli kızdan dahi koruyacak. Ayrıca Mehdi geçmişte çok acılar yaşamıştır. Bu yüzden kaderinden kaçamayacağını düşünecek ve kendi topuğuna kendisi sıkacak. Yani Mehdi bu kadını hayatına koyarak kendi sonunu getirmiş olacak. Bunu ilerleyen kısımda daha net bir şekilde görmüş olacağız. İkinci ihtimale göre ise Zeynep'i hastaneye getiren kişi Barış Bey'dir. Barış Bey Zeynep ile uzun süren bir sevgililik hayatı yaşayacak. Hatta Zeynep Barış'a kendisinden vazgeçecek kadar aşık olacak. Barış bu uzun süre boyunca Zeynep'ten etkilenecek. Barış'ın dayısı da Barış'ın bu birlikteliğine desteklerde bulunacak. Çünkü Barış'ın dayısı sen Zeynep'e aşık mısın diye sormuştu. Barış da öyle herhalde demişti. Barış şimdilik Zeynep'e karşı bir duygu beslemektedir. Yani Barış kendisine belli ettirmese de Zeynep'e aşık oldu. Barış şimdiki duygularında kararlı bir duruş sergileyecek. Ama Barış ve Zeynep'in 7 yıl süren birlikteliği sonunda bitecek. Çünkü Barış artık Zeynep'ten hoşlanmamaya başlayacak. Nedeni de Barış'ın günübirlik ilişki yaşamasıdır. Hatırlarsanız Savaş, Barış'a sen günübirlik ilişkiler yaşıyorsun demişti. Ve Barış'ın kadınları kullandığını yüzüne aykırmıştı. Zeynep de aynısını yapmaması konusunda onu uyarmıştı. Ayrıca Savaş Zeynep'i de uyardı. Savaş, Zeynep'e Barış'ın tanıdığı gibi biri olmadığını söylemişti.
Ama kimse Savaş'ın bu sözlerine kulak vermemişti. Özlem de Barış ve Zeynep birlikteliğine engel olamayacak. Bu yüzden Barış ve Zeynep hiçbir zaman evlenemeyecek ve Barış ile Zeynep fırtınalı bir aşk hayatı yaşayacak. Bu aşk hayatı aniden bitme noktasına gelecek. Çünkü Barış'ın hayatına yeni bir kişi katılacak. Bu kişi Barış gibi Karadenizlidir. Barış bu kişinin gelişiyle Zeynep'ten soğumaya başlayacak. Bu yüzden Barış Zeynep'ten kurtulabilme adına onu terk edecek. Ama Zeynep intihar etmeye çalışacak ve Barış Zeynep'in ölmemesi için doktor hanımın yanına getirecek. Barış'ın tek amacı da Zeynep'ten kurtulmak olacak. Yani toparlayacak olursak Zeynep yıllardır bir aşk hayatı yaşayacak. Bunun sonucunda da terk edilme korkusuyla baş başa gelecek ve ağır bir depresyon geçirecek. Ve doktora gelince bu onun hayata atacağı en önemli bir adım olacak. Çünkü Zeynep hayatı boyunca hatalar yaptı. Hayatında bir türlü mutlu olamayan Zeynep bu büyük adım sayesinde iyileşmenin yolunu bulacak. Şimdi Zeynep'in geçmiş hayatına geçelim. Zeynep'in hayatını incelediğimizde onun hayatı çocuklukta şekillenmiştir. Çünkü Zeynep ailesi tarafından Nermin Hanım'a evlatlık olarak verildi. Bu durum Zeynep'in hayatı boyunca onu etkiledi. Zeynep ailesine, çevresine, hatta hayata karşı kendisini suçlu olarak gördü. Bu suçluluk duygusu Zeynep'e çocukluk zamanından kalır. Şöyle ki Zeynep, Nermin Hanım'ın kızı olduktan sonra zengin bir hayata başlar. Sakine de oraya temizlik yapmaya gelip gider. Zeynep, Sakine'nin kendisine hizmet ederken düşman gibi bakışlarını unutamaz. Zeynep lüks içinde yaşarken annesinin fakirliğinden kendisini sorumlu tutar. Hatta Zeynep her şey gerçek annesine borçlu olduğunu düşünür ve her zaman vicdan azabı yaşar. Bu yüzden Zeynep kendisine kötülük yapanlara bile merhamet eder. Zeynep'in üzerine çöken suçluluk duygusu her defasında karşısına çıkar ve onun yanlış kararlar almasına neden olur. Bu durumda Zeynep'in Mehdi'ye karşı kendisini sorumlu görmesine yol açar. Zeynep'in ona yardım etmesi de örnek olarak gösterilebilir. Tüm bunlar Zeynep'in doktor hanım ile olan terapilerinde ortaya çıkacak. Hatta Zeynep her terapide geçmişe gitmenin yükünü hissedecek. Çünkü Zeynep için bunları yaşamak nasıl zorsa hatırlamak da o kadar zordur. Bu yüzden Zeynep'in tüm yaşamını anlatması biraz zor olacak. Ama sonradan Zeynep kendisini güvende hissedecek. Bunun üzerine Zeynep hayatın tüm açıklığıyla doktor hanımın önüne serecek. Ayrıca Zeynep'in hayatını etkileyen iki olay daha bulunmaktaydı. Bunlardan birisi abisi Remzi'nin fakirlik içinde ölümüdür. Diğeri de ablasının bu fakirlikten dolayı evden kaçmasıydı. İlerleyen bölümlerde Zeynep'in ablası diziye dahil olacak. Zeynep'in ablasının gelişiyle hayatı değişecek. Ekrem'in sevgilisi olan Meltem, Zeynep'in ablası olabilir. Ekrem'in hapse girişiyle Meltem tekrardan İstanbul'a dönecek. Bu da Zeynep'te kapanmayan yeni bir yaranın açılmasına neden olacak. Ve Zeynep tüm bu olanları sorgulamaya başlayacak. Tüm bu yaşanan olaylar Zeynep üzerine derin izler bırakacak. Çünkü Zeynep yaşananların hepsinden yine kendisini sorumlu görmekteydi. Tekrardan konumuza geri dönelim. Zeynep terapiye gittiği süre boyunca Mehdi de terapiye gitmeye başlayacak. İlk zamanlar Mehdi Zeynep'i doktora getirmiş olsa da sonradan kendisi de seanslarda hayatından bahsedecek. Doktor hanım onların bu aile hayatını dinledikçe çok şaşıracak. Çünkü bu kadar kadının aynı anda Mehdi'ye nasıl karşık olduğunu sorgulayacak. Sonradan doktor hanım Mehdi'ye bir seçim yapması gerektiğini söyleyecek. Mehdi ilk zamanlar bu söze önem vermeyecek. Nedeni ise bu kadınları terk etmek istemeyişidir arkadaşlar. Böylelikle bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek olmak için bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.